Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, pamuk gibi açma poğaça tarifi videosu hazırladım. Bu güzel yumuşacık açma poğaçalarımızın buyurun yapım aşamasına hiç lafı uzatmadan hemen geçelim. Yoğurma kaseme 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1,5 su bardağı ılık sütümü de ekliyorum. Sütümü ekleyip 2 yemek kaşığı dolusu toz şekerimi ekliyorum. Bir paket kuru instant mayamı da ekliyorum. Mayam aktif olana kadar spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Dolu dolu bir tatlı kaşığı eklemeniz yeterli veya yarım yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Tereyağı yerine katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık açısından tereyağı kullanmanız daha iyi olur. Tereyağımızın da oda ısısında yumuşatılmış olmasına özen gösterelim. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ kullanalım. Sonrasında poğaça hamurlarımızın bezelerinde yağlayacağımız için bu aşamada bir su bardağı sıvı yağ eklemiyoruz. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi karıştırıp unumu yavaş yavaş ekliyorum. Kesinlikle unumuzu bir anda eklemeyelim. Unumuzu yavaş yavaş eklediğimizde poğaça hamurlarımızın daha yumuşak ve güzel kıvamlı olmasını sağlamış oluruz. Unu bir anda eklediğinizde katı ve hemen kıvam alan bir hamur olmuş olur. O sebeple lütfen unumuzu yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Özellikle benim poğaçalarım yumuşak olmuyor diyen arkadaşlar için bu aşamaları dikkatli şekilde belirtmek istiyorum. Toplamda 7 su bardağından 1-2 parmak kadar eksik un kullandım. Burada poğaçalarım yumuşak olmuyor diyen arkadaşlara da püf noktası vermek istiyorum. Bakın elinize hafif yapışan bir hamur olacak. İçinde tereyağı yoğunluk olursa elinizi bırakan bir hamur olur ama çok fazla tereyağı eklemediğinizde poğaça hamurunuza mutlaka elinize hamur yapışacak. Eğer elinizi bıraksın diye un eklerseniz sert poğaça hamuru elde etmiş oluruz. Bakın 7 su bardağından benim kalan unum bu kadar. Tabii ki un marka kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Sizler kontrollü şekilde hamurunuzun bu kıvamda olana kadar un ekleyin. Bakın temiz elimle tuttuğumda hamuruma daha az yapışıyor. Hamurlu elimle yapıştığımda daha fazla yapışıyor. Ben elime yapışıyor diye bu aşamada un eklemiyorum. Eğer eklersem ekleyebilirim. Yani elim bırakana kadar un eklersem hamur elimi bırakır. O zaman da sert bir poğaça hamuru elde etmiş olurum. Ne yapıyorum? Poğaçama eklemiş olduğum sıvı yağ bardağımın dibinde biriken yağı ekliyorum. Bakın hemen yoğuruyorum. Elimi hiç çıkamadım. Elim hamurlu. Sıvı yağ eklediğim gibi hamur elimi de bırakıyor ve çok güzel toparlanıyor. Fazladan un eklerseniz poğaça hamurunuz sert olsa dahi bu kıvamdan yine mayalanması güzel olur. Poğaçanızı tepsinize yerleştirirsiniz. Tepsi mayası da güzel olur ama piştikten sonra ilk sıcaklığıyla yumuşacık olur. Sonrasında bekledikçe kesinlikle poğaçalarınız tabii ki yumuşak kalmaz. Bakın ben poğaça hamurumu sıvı yağ ekledim. Güzelce toparladım. Avucunuza aldığınızda şöyle bir top gibi olmasın hamur. Hafif böyle kenara doğru akan bir hamur olması gerekiyor. Evet, hamurumu güzelce toparladım. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 45-50 dakika kadar odasında mayalanmaya bırakacağım. 50 dakika kadar zamanda hamurum çok güzel mayalandı. Hemen hamurumun ilk maya kokusu çıkması için biraz yoğurma kasemde yoğuruyorum ve sonrasında tezgahıma alacağım. Hamurumu da görüyorsunuz çok güzel. Kıvamı tam istediğim gibi bu yumuşaklıkta olması gerekiyor arkadaşlar. Bütün püf noktalarını sizler için her zaman videomda belirtiyorum. Hamurumu toparlıyorum. Bakın havalandırıyorum. Havalandırdığım zaman da hamurda hemen baloncuklar oluşuyor. Biraz tezgahınızda bu şekilde hamurunuzu havalandırın. Bakın hemen baloncuklar oluştu hamurumda. Kesme aparatımla hamurumu 16 bezeye ayıracağım. İlk önce gelişigüzel ayarlıyorum. Sonrasında ufaklı büyüklü ayarlayarak 16 beze yapacağım. Sizler tabii ki bu poğaça hamuruyla istediğiniz poğaçaları yapabilirsiniz. Farklı şekilde de benim gibi aynı şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Bezelerimi güzelce yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. 16 bezeyi ayarladım. Şimdi hemen ilk önce servis tabağımı çok az sıvı yağla yağlıyorum. Yağlamış olduğum servis tabağının üzerine bezelerimi alıyorum. Üzerinde fırça yardımıyla çok az tekrardan sıvı yağla yağlıyoruz. Toplamda 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağla yağlamam yeterli geldi. Bezelerimin her yerini fırça yardımıyla yağladıktan sonra üzerine kesilmiş buzdolabı poşetiyle kapatacağım ve kenarda 15 dakika dinlendirmeye alacağım. Bu aşamalarda da bekletme aşamaları olduğu için çok fazla hamurunuzu mayalandırmanıza gerek yok. 45-50 dakika kadar poğaça hamurunuzu mayalandırmanız yeterli olacaktır. 15 dakika dinlendirmiş olduğum bezemi alıyorum. Ters tarafını parmak uçlarımla güzelce açıyorum. Biraz pasta tabağından büyük olacak şekilde açalım. Çok ince olmamasına da dikkat edelim.
Açma poğaçalarım için zeytin ezmesi kullanacağım. Tabii ki sizler dilerseniz kahvaltılık çikolata veya peynirli, patatesli olarak da yapabilirsiniz. Zeytin ezmesini de gördüğünüz gibi her yerine sürmüyorum. Uç kısımlardan 3 parmak boşluk kalacak şekilde sürüyorum ki sonrasında şekil verirken çok fazla zeytin ezmelerinin dışarı çıkmaması için. Evet, gördüğünüz gibi 3 parmak uç kısmında boşluk bıraktım ve tekrardan alıyorum bezemi ve aynı şekilde parmak uçlarımla açıyorum. Hiç yağlama işlemi yapmıyoruz. Zaten hamurumuz kolaylıkla açılıyor. Tabii ki sizler dilediğiniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tekrardan zeytin ezmemi sürüyorum. Uç kısımdan da şöyle 3 parmak kadar boşluk bırakıyoruz. Rulo yaparak çok fazla sık olmayacak şekilde sardım. Geri kalan aynı bezelerimi de işlemi uyguladım. İlk yapmış olduğum hamuru alıyorum. Uç kısımlarını güzelce bastırıyorum. Sararken beni zorlamaması için hemen avuç içimle gördüğünüz gibi bastırmamla hemen zaten hamurumun büyümesi bir oluyor. Çok fazla bastırmıyoruz. Ufak dokunuşlarla avuç içlerimizle bastırmamız yeterli oluyor. Açmış olduğum hamurumu yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum ve kendi etrafında çok sık olmayacak şekilde döndürüyorum. Uç kısmını da alta getiriyorum. Sonrasında pişerken açılmaması için bu kadar arkadaşlar. Yine geri kalan aynı hamurumu şekli veriyorum. Eğer hamurunuz açmakta, bu şekli vermekte zorlanıyorsanız avuç içinizi çok az unlayarak hamurunuza rahat şekil verebilirsiniz. Ben zorlanmadım ama zorlanan arkadaşlar için bu yöntemi de göstermek istedim. Eğer şekil vermekte zorlanıyorsanız hamurunuz fazla yumuşak olmuş demektir. Tekrardan hazırlamış olduğum hamurumu yine tepsime yerleştiriyorum. Kendi etrafında döndürüyorum ve açmamın şeklini vermiş oluyorum. Çok fazla sıkıştırmadan tepsiye yerleştirdim. Gördüğünüz gibi üçerli 12 adet büyük tepsime 4 tanesinde ufak tepsime olacak şekilde açma poğaçalarımı yerleştirdim. Benim mutfağımın ortamı şu anda ılık olduğu için tepsi mayasını yumurta sarısını sürdükten sonra yapacağım. 2 adet yumurta sarımın içine 3-4 damla üzüm pekmezi damlattım. Fırça yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Sizler açma poğaçanızı üzerine ilk önce buzdolabı poşeti, sonrasını temiz bez kapatarak tepsi mayası yapabilirsiniz. Belirttiğim gibi benim şu anda mutfağımda bulunduğum ortamım ılık olduğu için yumurta sarısını süreceğim ve sonrasında tepsi mayası yapacağım. Yumurta sarısını her yerine güzelce kızarması için dikkatli şekilde sürüyorum. Dilerseniz de bu poğaçayı akşamdan da hazırlayabilir. Yumurta sarısı sürüp de buzdolabında da bekletebilirsiniz veya yumurta sarısı sürmeden de üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıp da akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz. Üzerine çörek otu ve beyaz susam karışık döktüm. Üzeri açık olarak tepsi mayası için yaklaşık 35-40 dakika kadar dinlenmeye alacağım. Sizin zamanınız yoksa en az 20 dakika kadar da tepsi mayası yapabilirsiniz. Benim zamanım vardı, 35-40 dakika kadar tepsi mayası yapmış olduğum açma poğaçalarımı görüyorsunuz. Çok güzel kabardı. 180 derece alt üst fanlı ayarımı 5 dakika ısıttım. Tabii ki sizin fırınınız hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa arkadaşlar o ayarda pişirin. Benim fırınımda fanlı ayarda güzel pişirme yapıyor. Sizlerin eğer fırınınızda fansız ayarda daha güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirin. Benim ayarıma göre asla pişirme uygulamayın. Herkes kendi fırınını daha iyi tanır. Ben üst rafın bir altında pişirdim. 2 tepsi pişirdiğim için o rafta pişirdim. Sonrasında tabii ki alt üst ederek kontrollü şekilde pişirmesini yapacağım. İkisinde aynı eşit pişirme yapmıyor. 2 tepsi olunca üst tepsim kızarınca alta alacağım. Alttakini de üste koyacağım. Bu şekilde güzelce kızarana kadar poğaçalarımı pişireceğim. Benim fırınımda yaklaşık 35-40 dakika kadar zamanda poğaçalarım çok güzel pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Hemen ilk sıcaklığıyla görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel poğaçalarım kabardı ve güzelce kızardılar. Fırından çıkınca üzerini temiz bez örteceğim ama örtmeden de sizlere hemen ilk sıcaklığıyla da göstermek istiyorum. Fırından çıkınca bile hemen yumuşacık açma poğaçalar oldu. Açma poğaçalarımın üzerine temiz bez kapatacağım. İlk sıcaklığı çıkana kadar dinlendireceğim ve sonrasında tekrardan yine sizlere yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Ertesi güne de aynı yumuşaklıkta kalan poğaça oluyor. Çocuklarınızın beslenmesine, misafir davetlerinizde, kahvaltılarınızda güvenle yapabileceğiniz bir tarif. Ben temiz bezimi kapattım. İlk sıcaklığı çıkana kadar açma poğaçalarımı dinlendirdim. Tekrardan sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık poğaçalar oldu. Ufak tepsimi de hemen sizlere göstermek istiyorum. Onlar da çok güzel piştiler.
Dilerseniz yine aynı benim ölçülerde yapın. Ufak tepsinizi derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Fazladan gelirse size hemen ilk sıcaklığı çıkan açma poğaçamın da yumuşaklığını sizler için hemen bir tanesini kırıyorum ve iç dokusunu da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılan çok güzel açma poğaçalar oldu. Özellikle çocuklarınız da zeytinli seviyorsa okul içinde yapabilirsiniz. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.